Merhaba değerli izleyiciler. Vektör cebri ve fizik yasalarında simetri kavramını ve bunların fizik çerçevesindeki vazgeçilmez rollerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümlerimizde fiziksel yasaların temelini oluşturan evrensel değişmezlik ilkelerini, özellikle de eksenlerin ötelenmesi ve dönmesi yoluyla simetriyi kapsayan ilkeleri ortaya çıkarttık. Bu temel öncül çok sayıda fiziksel niceliğe özgü yönsel özellikleri tanımlamak ve kullanmak için bir matematiksel sistem olan vektör analizinin geliştirilmesini gerektirir. Fiziksel nicelikler yönlülüğün yokluğuna ve varlığına göre sırasıyla skaler ve vektörel olarak kategorize edilebilir. Sıcaklık gibi skalerler yalnızca büyüklüklerle tanımlanır. Buna karşılık hız, momentum ve kuvvetle örneklenen vektörler hem büyüklüğü hem de yönü bünyesinde barındırır ve onları fiziksel sistemlerin dinamiklerini yakalamada kritik hale getirir. 3 boyutlu uzaydaki bir vektör, koordinatlarına karşılık gelen üçlü bir sayı ile temsil edilir ve bir başlangıç noktasından bir P noktasına kadar olan yer değiştirmeyi xi, yi, zi koordinatlarıyla etkili bir şekilde tasvir eder. Evet, şimdi şekilde görüldüğü üzere burada x, y, z koordinat eksen takımı tanımladık. Uzayda, 3 boyutlu uzayda tabii çalışıyoruz. Burada uzayda bir P noktamız var. Bu P noktasında R konum vektörünü çektik. R konum vektörünün bileşenleri 3 tane farklı sayı ile temsil ediliyor. Ve bunlar da komponentleri yani bileşenleri birbirine dik olan kartezyen koordinatlardaki bileşenleri temsil ediyor. Bunlardan bir tanesi x'i, diğeri y'yi, diğeri de z'yi. Bunlar R konum vektörünü temsil eden 3 tane nicelik. Burada bu yer değiştirme R konum vektörü tarafından içerilir. Şimdi aynı P noktasını farklı bir koordinat eksen takımı üzerinden tanımlamak durumunda olsaydık x üssü, y üssü ve z üssü eksen takımı olsun bu. Buradan P noktasına bu eksen takımının orijininden başlayacak ve P noktasına gidecek şekilde bir vektör çizeceğiz. Bu vektör de R üssü konum vektörü olmak durumunda ve içerdiği bileşenler bakımından x üssü, y üssü ve z üssü nicelikleriyle yani bileşenleriyle tanımlanmak durumunda. Şimdi bu x, y, z eksen takımıyla ifade edilen konum vektörünü x üssü, y üssü, z üssü eksen takımıyla ifade edilen r üssü konum vektörüne dönüştürecek olsaydık bir dönüşüm matrisi şeklinde bunu tanımlamamız gerekirdi. Burada başlangıçtaki koordinat sistemindeki vektör r konum vektörü x, y, y, j ve z, k olarak temsil edilsin. Burada i, j, k sırasıyla x, y, z eksenleri boyuncaki olan birim vektörlerdir. Yeni bir koordinat sistemine geçildiğinde bu vektörün temsili r üssü vektörü eşittir x, y üssü, i üssü, y üssü, j üssü ve z üssü, k üssü olarak değişir. R ve R üssü konum vektörleri arasındaki ilişki dediğimiz üzere dönüşüm matrisiyle sağlanır. Böylece R üssü eşittir T çarpı R şeklinde ifade edilir. Vektör toplama ve çıkarma işlemleri bileşen bazında gerçekleştirilir ve sonuçta ortaya çıkan vektör bileşenlerin toplamı veya farkından elde edilir. A ve B vektörleri için toplam C şu şekilde verilir. Cx eşittir ax artı bx, cy eşittir ay artı by, cz eşittir az artı bz. Burada farklı koordinat sistemleri arasında geçiş yapma zorunluluğu vektör dönüşümü kavramını ortaya çıkarmıştır. Bir vektörün x'i üssü, y üssü, z üssü koordinatlarıyla tanımlanan yeni bir koordinat sisteminde temsili, vektörleri doğrusal olarak haritalayan bir vektör dönüşüm matrisinin kullanılmasını gerektirir. Yani bu sayede vektörün geometrik ve cebirsel özellikleri korunarak bir koordinat sisteminden diğerine geçilmiş olunur. Bir de burada vektör operatörlerinden yani vektör işlemleri üzerinde tanımlanan operatörlerden bahsedecek olursak, örneğin skaler çarpım operatörü bir vektörün diğer vektör üzerindeki iz düşümünün tanımlanmasını sağlar. Burada A vektörü olsun bir de B vektörü olsun.
A'nın B üzerindeki iz düşümü A çarpı B çarpı kosinüs teta şeklinde. İki vektör arasındaki açı teta olmuş olsaydı A çarpı B çarpı kosinüs teta şeklinde tanımlanırdı. Buradan skaler çarpım olarak bu iz düşümü tanımlayacak olursak bu iki vektör arasındaki, dediğimiz gibi yine bileşenleri üzerinden işlem yapıyoruz. AXY artı AY J artı AZK çarpı BXY artı BY J artı BZK. Burada özel bir ilk çarpım kuralı var. Yani aynı boyutta, aynı doğrultuda olan vektörler, vektör bileşenleri, birim vektörler birbiriyle çarpıldığında bir sonucunu veriyor. Bu projeksiyonu yansıtıyor. Birbirinden farklı, birbirine dik eksen takımları üzerinden yani çarpıldığında da bu da i eşit değildir j ile tanımlansın veya örneğin k eşit değildir j de olabilir. Bu şekilde bu ortogonal yani dik bileşenlerin kombinasyonları üzerinden çarpıldığında 0 veriyor bize. Ve dolayısıyla a çarpı b işlemimiz ve skaler çarpım işlemimiz vektörler üzerinden tanımlanan ax çarpı bx artı ay çarpı by artı az çarpı bz olmaktadır. Vektörlerin çıkartılmasına, yani vektörlerin birbirinden çıkartılmasına da değinecek olursak, burada a vektöründen b vektörünü çıkarmak demek birbirlerine uçça ekleyip en sonunda yine başlangıç noktasından diğer en son kalan noktaya olan bir b vektörü temsiliyle ifade ediliyor. Bu işlemde çıkarma işlemi tanımlıyor. Bir operatörlere ek olarak bir de vektörel çarpım işlemi var. Vektörel çarpım işlemine de değinelim. Evet, şimdi vektörel çarpım işlemini tanımlayalım. Burada öncelikle A vektörüyle B vektörünü çarptığımızı varsayıyoruz. A vektörünün bileşenleri 3 boyutlu eksen takımı içerisinde A1, A2, A3 yani A1i bileşeni temsil ediyor. A2J, A3K ve B'de de B1i, B2J ve B3K. Burada kartezyen koordinatlarda 3 birbirine dik 3 farklı eksen takımı temsil etsin. Ve bu nicelikler üzerinden A ve B vektörleri tanımlanmış olsun. Peki şurada şekilde görüldüğü gibi A ile B vektörünün çarpımı uzayda bir paralel kenarı alanını tarayacak şekilde ve şiddeti de C'nin şiddeti eşittir. Yeni oluşturulan C vektörünün şiddeti eşittir A vektörünün şiddeti çarpı B vektörünün şiddeti çarpı aralarındaki açının sinüsü olacak şekilde bir alanı tarıyor ve o şekilde ifade ediliyor ve yönü de sahil kuralına göre belirleniyor. Sahil kuralına göre A ile B'nin parmaklarımızı kapattığımızda baş parmağımız C vektörünü yönünü temsil edecek şekilde gösteriliyor. Peki buradan şimdi bunun yönünün nasıl tayin edildiğine bakalım. Yani vektör bileşenlerini birbiriyle vektörel çarpım şeklinde çarpacağız. Burada tabii çarpımın dağılma kuralı var. A çarpı B vektörü yeni oluşturulacak C vektörünü temsil etsin. Bunlar eşittir. A1i artı A2j artı A3k çarpı B1i artı B2j artı B3k. Şimdi A1'i burada dağıttık. Burada öncelikle dağıttığımızda A1 çarpı B2 i çarpı j oldu değil mi? A1 çarpı B2 i çarpı j, A1 çarpı B3 i çarpı k. Peki A1 çarpı B1 i çarpı i'yi neden almadık? Çünkü i çarpı i kendisiyle çarpılırsa vektör bileşenleri kendi doğrultusuyla kendi eksen takımı üzerinde çarpılırsa 0 veriyor bize. Bu vektörel çarpım kuralı. Tabii bu kural nereden türetiliyor? Alanın determinantı 0 olduğu için belirli bir şekilde herhangi bir alanı taramıyor. Bu kendi üzerine kapandığı için vektörler, birim vektörler. O yüzden 0'ı temsil ediyor. Şimdi peki ilkini tanımladık. İkincisine bakalım. A2'yi dağıtıyoruz. A2 çarpı B1. Bu da J çarpı Y oluyor. A2 çarpı B2 J çarpı J o 0 oldu. A2 çarpı B3 J çarpı K. Güzel. Şimdi üçüncüyü çarpalım. A3 çarpı B1
K çarpı I. A3 çarpı B2 K çarpı J. A3 çarpı B3 K çarpı K. O sıfır zaten. Tamam. Şimdi bunların sayısal temsil ettiği sayısal değerler kolay. A1B, A1B2, A1B3, A2B1, A2B3, A3B1, A3B2. Peki şimdi burada vektör bileşenlerindeki bu çarpım işlemi nasıl yapılıyor ona bakalım. Şimdi IJK şablonumuz var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu da saat yönünde pozitif kabul edilsin. Bu çarpım bu şekilde kabul ediliyor. Şimdi örneğin mesela I ile J'yi çarpacağız diyelim. I ile J'yi çarptık. Bakın saat yönünde döndüğünü varsayıyoruz ve K'yı elde ediyoruz. Hemen I çarpı J K oluyor. I çarpı K ne olur? Bu saat yönünün bu pozitif yönün tersine olduğu için eksi J olur. Gayet basit. J çarpı I ne olur? Yine J ile I'yi çarptığımızda yine bu artı yönün tersinde bir işlem yapıyoruz. Eksi K olur. J çarpı K'yı çarptığımızda yine saat yönünde dönüyoruz. Artı olacak. Artı i'yi veriyor bize. Aynı şekilde k ile i'yi çarparsak artı j'yi, k ile de j'yi çarparsak eksi i'yi tersinde olduğu için. Peki bunların bileşenlerini aynı bileşenleri topladığımızda yani k ile k'ları, j ile j'leri, i ile i'leri topladığımızda 3 farklı komponentini de elde ediyoruz. Ve bizim en son oluşturduğumuz vektör C vektörü A2 çarpı B3 eksi A3 çarpı B2 I bileşenini temsil ediyor. A3 çarpı B1 eksi A1 çarpı B3 J bileşenini temsil ediyor. A1 çarpı B2 eksi A2 çarpı B1 de K bileşenini temsil ediyor. Birim vektör bölgesinde. Bunlar tabi X, Y, Z koordinatlarında birincisi X'i, ikincisi Y'yi, üçüncüsü Z'yi temsil ediyor. Ve bunu şimdi MATLAB'de de yapacak olursak cross komutu var MATLAB'de. Bu iki vektörü tanımlayıp A çarpı B cross A virgül B dedik. Ve C vektörünü temsil edecek şekilde hesaplıyoruz. Bunun da gösterimini MATLAB programında yapacağız. Evet, peki şimdi bu işlemin MATLAB'de nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle sembolik olarak A1, A2 ve A3 bileşenlerini tanımladık. Ve aynı zamanda sembolik olarak B1, B2 ve B3 bileşenlerini tanımladık. A vektörü bu şekilde A1, A2, A3 olarak temsil edilsin. B vektörü de B1, B2, B3 olarak temsil edilsin. Dediğimiz gibi cross komutu var. Vektörel çarpım işlemini yapacak. Cross A virgül B. Bu da yeni oluşturulan vektörde C diyelim. C eşittir cross A çarpı B. Sonucunda evet gördüğümüz gibi A2 çarpı B3 eksi A3 çarpı B2 bu i bileşeni temsil ediyor. I koordinat sisteminde i eksenini temsil ediyor. A3 çarpı B1 eksi A1 çarpı B3 J eksenini temsil ediyor. A1 çarpı B2 eksi A2 çarpı B1 de K eksenini, K birim vektörünü temsil ediyor. O da Z. Vektör denklemleri olarak ifade edilen fiziksel yasalar, rotasyonlar ve ötelemeler de dahil olmak üzere koordinat dönüşümleri altında form değişmezliğini korumaktadır. Bu ilke gözlemcinin referans çerçevesinde bakılmaksızın fiziksel yasaların geçerliliğini korunmasını sağlar. Hız gibi fiziksel olayların analizinde toplama ve çıkarma gibi vektör işlemleri oldukça önem arz etmektedir. Konum vektörünün zamana göre türevi olan hız, doğası gereği bir vektördür ve bileşenleri dx bölü dt, dy bölü dt, dz bölü dt ile karakterize edilir. Bu tanım hızın konumdaki değişiminin hem şiddetini hem de yönünü kapsadığı şeklindeki fiziksel sezgiyle uyumludur. Evet, bu noktada ivme vektörünü türettik. Newton'un hareket yasalarına uygulayacağız. Bildiğiniz gibi F eşittir m çarpı a'ydı. Yani toplam dış kuvvetler. Kütle ile atalet oluyor o da. Harekete karşı bir direnç. İvmenin çarpımıydı. Yani m çarpı a da bize ataletsel kuvvetleri temsil ediyordu. Şimdi ivme vektörü o yüzden önemli.
burada hız vektörünün zamana göre türeviydi. Söyledik zaten. X ve Y koordinatlarında da t zamanına göre, yani konum vektörüne göre de ikinci türev olmuş oluyor. Bu vektörel terimlerle yapılan bu formülasyon fiziksel süreçlerin doğasında bulunan çok yönlü hareketin kapsamlı bir tanımını kolaylaştırmakla birlikte bizi ana hatlarıyla belirtilen temel kavramlar göz önünde alındığında vektörlerin koordinat sistemleri arasındaki dönüşümüyle başlayıp Newton yasaları bağlamında hız ve ivmenin vektörel formülasyonunu tanımlamamızı sağlayacak. Evet, ve bazı önemli vektör işlemlerinin temsillerinin de matematiksel olarak türetilmesini de bu kapsamda inceledik. Bu bağlamda vektör cebri fiziksel yasaların formülasyonu ve analizinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Evet, şimdi bir P noktasında bir parçacık olduğunu varsayalım. Ve bu parçacığın eğri yörüngeyi takip ettiğini varsayalım. Burada P noktasını tanımlayan konum vektörü R1, P üssü noktasını tanımlayan konum vektörü R2 olsun. Şimdi parçacık T1 anında P'de bulunuyor ve T1 artı delta T zaman geçtikten sonra da P üssünde bulunuyor. Burada ikisi arasındaki konum vektörü delta R olarak temsil edilir. Yani R2 eksi R1 vektörlerinin farkıdır. Peki burada konum vektörünü tanımladıktan sonra hızın nasıl türetildiğine bakalım. Hız vektörü de limit delta t sıfıra giderken delta r bölü delta t olmaktadır. Yani bu aradaki fark çok çok küçük, sonsuz küçük noktaya giderken zamanda da bu limit sıfıra doğru gidiyor. Ve en sonunda bize bir türev kavramını veriyor. Türev de burada dr bölü dt olmakta. V eşittir dr bölü dt. Bu da tabii ki de her anda, yani anlık hızı, ani hızını tespit etmek istersek, hesaplamak istersek bu eğri yörüngeye her bir noktada, her bir anda teğet olacak şekilde temsil ediliyor. Peki şimdi ivmeyi hesaplamaya geçelim. İvme de yine tanım gereği limit delta t sıfıra giderken delta v bölü delta t olmakta. Bu da hızın zamana göre türevini göstermekte. Peki, fakat buradaki önemli nokta şu. Biz şimdi burada O noktası merkezi üzerinden başlangıç noktamız yine P olsun. P'den P üstüne gidiyoruz. O şekilde tanımlayalım. Hız vektörlerinin daima eğriye teğet olduğunu söylemiştik. Şimdi P noktasında tabii ki de eğriye teğet olacak şekilde V1 hız vektörünü tanımladık. P üssü noktasında da yine bu eğriye teğet olacak şekilde V2 hız vektörünü tanımladık. Bunların ikisi arasında delta t kadar zaman geçiyor ve delta tetalık bir açıyı tarıyorlar. Yani bu P'den P üstüne giderken delta t gibi bir açıyı tarıyor. Burada eğrilik yarıçapı kavramı önemli. Eğrilik yarıçapı R olsun. Evet, şimdi hız vektörünü o zaman şu şekilde tanımlıyoruz. V eşittir V çarpı ET. Burada ET teğetsel doğrultuyu temsil ediyor. Yani bizim bir x, y, z koordinat eksen takımımız vardı. Bu kartezyen koordinatlardı. Burada lokal koordinatlarda P noktasını nasıl tanımlayabiliriz? Eğri yörünge üzerinde. ET ve EN vektörleri üzerinden tanımlayabiliriz. Bunlar birbirine dik komponentler, birim vektörleri. ET teğetsel birim vektörü temsil ederken EN de merkezcil, yani normal birim vektörü temsil ediyor. Şimdi burada hız vektörünü tanımladık. V vektörü eşittir V çarpı ET oldu. Şimdi ivmeye geçecek olursak ivme de zamana göre türevi dedik. Yani dv bölü dt eşittir. Peki burada V çarpı ET'nin türevini alırken zincir kuralını uygulayacağız. Yani birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde. Bunlar çünkü her ikisi de zamana göre değişen nicelikler. Şimdi şunun zamana göre nasıl değiştiğini anlatacağım, izah edeceğim. Bu anlamda önemli. Yani vektör mekaniğinde bu birim vektöründe zamana göre değişimin temsil edilmesi önemli. Şimdi V'nin türevi çarpı ET dedik. Artı V çarpı DET bölü DT dedik. Güzel. Bu noktada biz hız vektörünün her zaman eğri yörüngeye teğet olduğunu biliyoruz.
Ve dolayısıyla bu ET birim vektörü de her zaman teğet olacak. Eğri yörüngeye teğet olacak. Burada neyi temsil ediyor ilk bileşen? Yani v dot çarpı v nokta çarpı ET ivmenin şiddetinin, hızının değişimini temsil ediyor. Yani ivmenin şiddetinin bu teğetsel olarak değişimini temsil ediyor. Ve bu bize teğetsel bileşeni veriyor. Şimdi de ikinci bileşene geçelim. Burada DET bölü DT'yi ele alacağız. Şimdi DE bölü DT de yine zincir kuralına göre DE bölü D teta, D teta bölü DS ve DS bölü DT olarak tanımlanıyor. Çünkü bunlar birbirini götürüyor, çarpımlar. Yani yine DE bölü DT var elimizde. Şimdi buradaki değişimleri sırayla inceleyecek olursak DE'nin öncelikle teta'ya göre değişimi ne demek? Bu birim vektör şurada gördüğünüz gibi P'den P üssü noktasına giderken kayıyor. Yani bir sapma var. Bu sapmayı temsil edecek olan birim vektörler d teta kadarlık dönmeyi sağladığı için EN'in yönünü, yani bu sapmanın yönünü EN belirliyor. Bu da eksi, yani merkeze doğru. Bir şekilde merkeze doğru çekiliyor. Yani bunun bu yörüngede kalabilmesini sağlayabilmek için merkeze doğru çekilmesi lazım. Dolayısıyla sadece teğetsel olsaydı bu yörüngeyi takip edemezdi. Ve bunun sayısal değeri de ds eşittir. Şu yayı taradığı için ds eşittir 1 çarpı d teta. Peki öncelikle de bölü d teta eşittir eksi en dedik. Tamam. D teta bölü ds'e bakacak olursak, yani teta'nın s yörüngesine göre değişimi. Bu da bize ds eşittir r çarpı d teta ilişkisinden, bu trigonometrik ilişki, bu ilişkiden d teta bölü ds de 1 bölü r'yi verecek. Bu noktada da bir problem yok. Şimdi gelelim 3. bileşenine. 3. bileşende ds bölü dt bileşeni. Bu da zaten hızın kendisi, hızı veriyor bize. Şimdi elimizde şu maviyle gördüğümüz yerde ne var? Eksi n var, 1 bölü r var, v var. Ve v ile çarpılınca bunlar ne elde ediyoruz? Eksi v kare bölü r en'i elde ediyoruz. Ve dolayısıyla ivmenin ikinci bileşeni de merkezcil ivme olacak şekilde eksi v kare bölü r en olarak elde ediliyor. En sonunda da burada dv bölü dt iki tane bileşeni temsil ediyor. İvmenin yani iki tane bileşeni var. Birinci bileşeni normal, ikinci bileşeni teğetsel ivme. Teğetsel ivme dv bölü dt et. Normal ivme de eksi v kare bölü r en oluyor. Şimdi buradan artık ivmeyi türettik. Eğri yörüngeler üzerinde ivmenin kalkulustaki türetilmesini yaptık. Şimdi de fizik kanunlarında simetri kavramına geçelim. Simetri kavramının derinlemesine incelediğimizde bu konunun neden yalnızca insan ruhuna yönelik estetik çekiciliği nedeniyle değil, aynı zamanda fizik alanındaki derin etkileri nedeniyle de önemli bir ilgi topladığı ortaya çıkıyor. Hermann Weyl tarafından düzgün bir biçimde tanımlanan simetri, bir nesnenin belirli dönüşümler altında yansıma, döndürme veya özünü değiştirmeden bırakan herhangi bir işlem yoluyla değişmez kaldığını öne sürer. Bu prensip evrenimizi yöneten temel yasaları kapsayacak şekilde salt fiziksel nesnelerin ötesine uzanır. Simetri, doğada her yerde bulunması ve gök cisimlerinin küresel şekillerinden kristal yapılar içindeki karmaşık desenlere kadar değişen formlarda düzenlenmesi nedeniyle insanın ilgisini çekmektedir. Bu simetrik düzenlemeler yalnızca doğanın estetik boyutlarına açılan bir pencere sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda maddenin yapısal ve dinamik özelliklerine dair de derin bilgiler sunuyor. Örneğin gezegenlerin ve yıldızların küresel simetrisi, yerçekimsel denge hakkında çok şey anlatırken, kristallerin simetrik yüzeyleri, altta yatan atomik düzenlenmeleri ve etkileşimleri ortaya koyuyor. Araştırmamız simetrik özellikler sergileyen temel fiziksel yasaların alanına girerek doğadaki gözlemlenebilir simetriyi aşıyor. Bu geçiş simetriyi yalnızca görsel veya yapısal bir özellik olarak takdir etmekten, onun fiziksel gerçekliğin dokusunu destekleyen
temel prensip olarak rolünü kabul etmeye doğru çok önemli bir değişimi temsil etmektedir. Simetri işlemi türlerine değinecek olursak, simetri işlemlerine ilişkin tartışma fiziksel olayların değişmezlik sergilediği çeşitli yolları aydınlatarak kapsamlı bir genel bakış açısı sağlar. Uzamsal öteleme burada fiziksel yasaların uzaydaki farklı noktalarda tutarlı olduğunu gösterir. Zamansal öteleme fiziksel yasaların zaman içerisindeki tek düzelini belirtir. Farklı zamanlarda aynı koşullar altında yapılan deneylerin aynı sonuçları verdiğini öne sürer. Döndürme simetrisi fiziksel yasaların dönmeler altında değişmeden kaldığını ortaya koyarak fiziksel uzaydaki izotropiyi vurgular. Düzgün hareket yani Lorentz dönüşümleri altında olan düzgün doğrusal hareket simetrisi özel görelilik ilkeleriyle ilgilidir ve fizik yasalarının birbirlerine göre sabit hızlarda hareket eden eylemsiz çerçeveler arasındaki dönüşümler altında değişmez olduğunu ileri sürer. Zamanın tersine dönmesi simetrisi ise zaman tersine çevrildiğinde belirli fiziksel süreçlerin simetrik olduğunu ileri sürmektedir. Ancak burada bazı kuantum mekaniksel ve termodinamiğin ikinci yasasını bozacak şekilde senaryolar mevcuttur. Uzamsal yansıma parite simetrisine bakacak olursak bazı zayıf kuvvet etkileşimlerinde bu simetri ihlal edilmesine rağmen fiziksel olayların uzamsal tersinme altında değişmez olduğunu belirtir. Aynı parçacıkların veya parçacıkların değişimi simetrisinde de kuantum mekaniğinde özdeş parçacıkların temel olarak ayırt edilemezliğinin vurgulanmasına yol açar. Ve kuantum mekanik aşamada fiziksel gözlemlenebilirlerin kuantum mekanik fazdaki değişiklikler altında değişmez olduğu ilkesi bu temel itibariyle değerlendirilir. Son olarak da madde antimadde simetrisine değineceğiz. Burada da parçacık fiziğiyle derinden alakalı olan parçacıkların antiparçacıklarıyla değişimini içerir. Noether'in teoreminde formüle edildiği şekliyle simetri ve korunum yasaları arasındaki derin bağlantı simetrinin fizikteki önemli rolünü daha da vurgulamaktadır. Bu teorem belirli simetriler ve korunum yasaları arasında doğrudan bir ilişki kurar. Örneğin momentumun korunumu uzaysal öteleme simetrisiyle bağlantılı iken enerjinin korunumu zamansal öteleme simetrisiyle ilişkilidir. Düzgün hareket altındaki simetri özellikle Lorentz dönüşümleriyle örneklendirilen özel göreliliğin fizik yasalarının eylemsiz çerçevelerdeki tüm gözlemciler için aynı olduğu yönündeki temel varsayımının altını çiziyor. Bu ilke yalnızca uzay ve zaman anlayışımızda devrim yapmakla kalmadı. Aynı zamanda genel göreliliğin formülasyonunun temelinde attı. Sonuç olarak fizikte simetrinin araştırılması estetik takdirin ötesine geçerek gözlemlenebilir evreni ve onu yöneten temel ilkelerle iç içe geçiren daha derin bir anlatıyı ortaya çıkarıyor. Simetri işlemleri ve bunların fiziksel yasalardaki tezahürleri evrenin gizemlerini çözme arayışında bilim camiasına rehberlik ederek kozmosun değişmez doğasına dair derin bilgiler sunar. Ve bu bağlamda fizikteki geniş simetri alanını keşfederken yalnızca geometrik simetrilerle değil, aynı zamanda basit uzaysal konfigürasyonların ötesine uzanan çok sayıda başka simetri türleriyle de karşılaşırız. Bunlar arasında özdeş atomlar arasındaki değişim simetrisi, maddenin simetrik özelliklerinin doğasında var olan inceliklerin ilgi çekici bir örneğini sunar. Bu simetri bir molekül içindeki iki özdeş atomun yer değiştirmesinin sistemin genel durumunu değiştirmeden bıraktığını ve aynı elementin atomlarının ayırt edilemez doğasının altını çizdiğini de öne sürüyor. Böyle bir prensip parçacıkların ayırt edilemezliğinin sistemin davranışını ve istatistiklerini belirlemede çok önemli bir rol oynadığı kuantum mekaniğinin temelini oluşturur. Özellikle atomlar bağlamında özdeş parçacıkların değişimiyle ilişkili simetri aynı türdeki parçacıkların birbirinden ayırt edilemeyeceği temel ilkesini vurgular. Bu kavram yalnızca teorik bir merak değildir. Aynı zamanda kuantum istatistiklerinin formülasyonunu ve mikroskopik ölçekte sistemlerin davranışı üzerinde de derin anlamlara sahiptir. Örneğin bir oksijen atomunun fiziksel özellikleri ve eylemleri özünde aynı izotroptaki başka bir oksijen atomunkileriyle aynıdır. Bu da atom düzeyinde simetri kavramını güçlendirir. Buna karşın fizik yasaları evrenin dokusunu anlamada eşit derecede önemli olan asimetriler sağlamaktadır. Bunun bir örneği boyutu büyütülmüş veya küçültülmüş bir sistemin mutlaka aynı şekilde davranmadığı ölçek dönüşümleri altında olan simetri eksikliğidir. Maddenin atomik doğası Galileo'nun malzeme kuvvetinin boyutuyla orantısız ölçeklendirilmesine ilişkin öne sürdüğü tezi kuvvetlendirir.
Ve burada fizik yasalarının ölçek değişimi altında değişmez olmaması gerçeğini göz önünde bulundurarak maddelerin dayanıklılığı boyutlarıyla tam olarak orantılı olmadığı ifade edilmiştir. Burada da örneğin elimizde 2 tane köpek kemiği olsun. Birisi küçük bir köpeğe ait olsun. Diğeri de bundan 100 kat daha büyük bir sanal köpeğe ait olsun. Bu iki kemiklerin dayanım oranları boyutlarıyla birlikte birbirlerine paralel olarak, yani birbirleriyle doğru orantılı bir şekilde artmamaktadır. Boyutlara dolayısıyla burada bir ölçekte bir simetri eksikliğine yol açmaktadır. Yani dayanımlarıyla boyutlar arasındaki ilişki simetrik değildir. Dahası dönen sistemler simetriden keskin bir sapma gösterir. Çünkü dönen bir sistemi yöneten yasalar eylemsiz bir çerçevedekilerden önemli ölçüde farklıdır. Bu asimetri dönen ve ötelenen sistemlerde eylemsiz olmayan dinamikleri ortaya çıkaran Coriolis ve merkezkaç kuvvetlerinin etkilerinde açıkça görülmektedir. Dünyanın dönüşünü göstermek için Foucault sarkacının kullanılması, dönme hareketinin simetriyi nasıl bozduğunu örnekleyerek dönme dinamikleriyle bu tür asimetrinin gözlemlenebilir etkileri arasında somut bir bağlantı sağlamıştır. Zamanın tersine çevrilebilirliği kavramı fizik yasalarının prensipte ileri ve geri zamansal ilerleme arasında ayrım yapmadığı incelikli bir simetriyi ortaya çıkarır. Ancak makroskopik dünyada bu simetri çok sayıda parçacık arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan karmaşıklık nedeniyle bozulur. Bireysel mikroskopik olaylar zamanla tersine çevrilebilir gibi görünse de sistemlerin kolektif davranışı sıklıkla parçalanmış bir yumurtanın yayılmasında olduğu gibi geri döndürülemez dinamikler sergiler. Bu bariz paradoks mikroskopik tersinirlik ile makroskopik tersinmezlik arasındaki ayrımın altını çiziyor ve zaman ve nedensellik algılarımıza meydan okuyor. Fiziksel simetri ve asimetrilerin ayrıştırılması karmaşıklık ve nüanslarla zengin bir evreni ortaya çıkarır. Ayrı parçacıkların ayırt edilemezliğinden fiziksel yasaların ölçeğe bağlı davranışına ve ilgi çekici zaman tersine çevrilebilirlik kavramına kadar bu ilkeler fizikte temel bir kavram olarak simetrinin derinliğini ve genişliğini aydınlatır. Bu simetrileri araştırdıkça yalnızca evrenin yapısının doğal güzelliğini değil, aynı zamanda bu simetrilerin evreni anlamamız açısından sahip olduğu derin sonuçları da ortaya çıkarıyoruz. Fiziksel yasalardaki ve korunum yasalarındaki simetriler arasındaki karmaşık ilişki hem klasik mekaniğin hem de kuantum mekaniğinin temel taşıdır ve evrenin yönetim ilkelerine dair derin bilgiler sunar. Kuantum mekaniği alanı bu manzarayı klasik karşılıkları olmayan çok sayıda simetriyle zenginleştiriyor ve kuantum olgusunun altında yatan benzersiz ilkelerin altını çiziyor. Bunların arasında dalga fonksiyonu faz değişmezliği ilkesi, kuantum simetrilerinin incelik ve derinliğinin çarpıcı bir örneğini sunar. Kuantum mekaniğinde bir olayın olasılığı dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesiyle belirlenir. Bu fiziksel tahminlerin fazına değil, yalnızca dalga fonksiyonunun büyüklüğüne bağlı olduğunu gösterir. Faz değişmezliği ve yük korunumuna gelecek olursak, burada da faz değişmezliği dikkate değer bir sonuç olarak elektrik yükünün korunumu ile ifade edilir. Eğer dalga fonksiyonu bir faz kayması geçirirse, bu matematiksel olarak psi üssü eşittir psi e üzeri i delta şeklinde temsil edilir. Ve fiziksel olarak gözlemlenebilirler dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesiyle tanımlanır ve değişmez olarak kalır. Bu faz kaymaları altındaki değişmezlik doğanın kuantum betiminde daha derin bir simetri yansıtır ve elektrik yükünün korunumu ile ilişkilidir. Dalga fonksiyonundaki sadece bir faz kaymasının kuantum süreçlerinin gözlemlenebilir sonuçlarını değiştirmediği, ancak elektrik yükünün temel korunumu ile karşılık geldiği anlayışı, kuantum mekaniğinde simetri ve korunum prensipleri arasındaki derin bağlantıyı örneklendirmektedir. Şimdi konuyu toparlayacak olursak ve çıkarımla analiz kısmına geçelim. Simetri ve korunum yasaları arasındaki ilişki salt matematiksel bir merakın ötesine geçmekte ve evreni yöneten temel ilkelere dair eleştirel anlayışlar sunmaktadır. Kuantum mekaniği alanında bu ilişki yalnızca kuantum dünyasına dair anlayışımızı derinleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda kuantum olaylarını klasik ilkelerle birleştiren birleştirici bir çerçevede sunuyor. Momentum, enerji ve elektrik yükü gibi temel nicelikleri korunumunun fizik yasalarının simetrik özelliklerinin tezahürleri olarak nasıl anlaşılabileceğini örneklendiriyor.
Dahası kuantum mekaniğindeki simetrilerin araştırılması, yeni parçacıkların ve etkileşimlerin tahmini de dahil olmak üzere daha fazla keşif ve yenilik için yollar açmaktadır. Simetri ve korunum arasındaki karmaşık ilişki, kozmosun gizemlerini çözebileceğimiz güçlü bir mercek sağlayarak fiziksel evrenin zarafetini ve tutarlılığını vurguluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.